Herkese merhaba arkadaşlar. Tyson Fury her zamanki gibi büyük konuşmaya devam ediyor. Tyson Fury, Alexander Usyk'i 4 round içerisinde ezeceğini, Tyson Fury, Usyk'i bir haftalık antrenmanla bile yeneceğini iddia ediyor. Welcome to Tyson Fury Box'u. Ben Tyson Fury ile aynı düşüncede değilim. Aynı görüşte asla değilim bu konuda. Çünkü boks bu. Kimin kimi yeneceği hiç belli olmaz. Belki sen kendini çok iyi görürsün, dev aynasında görürsün ama karşındaki boksör senin karşına nasıl bir hazırlıkla geleceğini bilmiyorsun. Nasıl kendini donanımlandıracak, nasıl bir stratejiyle gelecek bunu bilmiyorsun. Bence önceden konuşmak boksörlere her zaman zarar verir. Tyson Fury akıllı bir boksör, iyi bir boksör, ayaklarını iyi kullanan, bellerini iyi kullanan, refleksleri iyi ve yumruklardan iyi çıkan ve zamanlamayı iyi ayarlayan bir isim. Özellikle de onun en büyük özelliği görerek vurabilen bir boksör. Ama şu da bir gerçek. Usyk ile ilgili söylediği bu sözler gerçekten bazen Tyson Fury acemi boksörler gibi konuşuyor. Tamam, Tyson Fury'nin özelliklerinden bir tanesi de şu: rakiplerini psikolojikmen etkilemek. Yani onları bir şekilde bu şekilde sözler söyleyerek işte onu 4 round içerisinde ezeceğim, İşte bir haftalık antrenmanla bile yeneceğim sözleri psikolojikmen onu etkilemek. Ama Usyk zaten onu psikolojikmen etkilemek için söylediğini zaten biliyor. Çünkü Usyk zeki bir boksör, akıllı bir boksör. Burada Tyson Fury'nin fanboyu vardır. Özellikle de koyu Tyson Fury hayranları vardır. Arkadaşlar, bazen boksun gerçeklerini söylemek gerekiyor. Hani biz burada şimdi Tyson Fury'nin hayranları işte bize tepki göstertir. İşte bize nasıl söyleyeyim, işte bizim söylediklerimizi yanlış anlarlar gibi konuşursak olmaz. Biz burada boksun gerçekleri, gerekleri neyse onu söyleyeceğiz. Şu bir gerçek arkadaşlar: Tyson Fury asla bir haftalık antrenmanla Alexander Usyk'i yenemez. İçimizde şunu diyen arkadaşlar olacak, koyu Tyson Fury hayranları: Tyson Fury bir haftalık antrenmanla bile Alexander Usyk'i yenecektir diyenler de olacaktır. 4 round içerisinde Alexander Usyk'i ezecek diyenler de olacaktır. Ama ben asla ve asla onların bu düşüncesine katılmıyorum. Çünkü şu bir gerçek: boks ringlerinde her zaman öncesinde konuşanlar kaybetti. Bunlardan bir tanesi de Tyson Fury olabilir. Şimdi Alexander Usyk'e hep bir bakın. Tyson Fury ile ilgili hiç böyle yukarıdan konuşmaz. Sadece ne diyor? Kesinlikle ve kesinlikle Tyson Fury ile maç yapmak istiyorum. Onunla maç yapmak istemiyorsam kimseyle maç yapmıyorum diyor. Ya bu kadar kendine güveniyor yani. Düşün, Alexander Usyk gibi bir boksör bunu diyorsa emin olabilirsiniz ki Tyson Fury'yi yeneceğine inanmıştır. Onu gözüne kestirmiştir. Doğal olarak Tyson Fury'nin maçlarını izliyorlar, bakıyorlar. İşte hangi yumruklara vuruyor, işte nasıl, hangi kombinelere vuruyor. Doğal olarak onlar da Tyson Fury'yi çözdüler. Zaten maça yakın. Özellikle de Tyson Fury'nin maçlarını izleyecekler. Ona göre bir stratejiyle, bir taktikle gelecekler. Tabii ki aynı şekilde Tyson Fury takımının da bir stratejisi olacaktır. Boksta her zaman bir gerçek var arkadaşlar. Yani boksta çalışmayanlar kazanamaz, çalışanlar kazanır. Hani her zaman bir söz vardır: eğer ki antrenmanlarda emek vermezsen, ter dökmezsen ringde kan dökersin diye. Birçok boksörü görmedik mi? Örnek vereyim. Anthony Joshua'yı Andy Ruiz karşısında gördük. Nasıl 7. roundda teknik knockout'ta hakem maçı bıraktırdı. Çünkü ciddiye almadı maçı, bedelini ağır ödedi. Ne zaman ki Andy Ruiz'i ciddiye aldı, akıllı boks yaptı, Andy Ruiz'i geçti. Ne zaman ki Alexander Usyk'le bakın, ilk maçta kötüydü, ikinci maçta nasıl güzel boks yaptı. Yani boksta her zaman şu bir gerçek: çalışmak, çalışmak, çalışmak. İyi çalışacaksın ve ringe bunu yansıtacaksın. Özellikle de maça yakın mental olarak ve psikolojik olarak kendini iyi maça adapte etmen gerekiyor. Maça kitlenmen gerekiyor. Yoksa o kadar çok antrenman yaptın, maç zamanı geldi, psikolojikmen bir şeylerden etkilendin, maçtan koptun, artık aklında maç yok, başka şeyler soktun. Yani bu da seni, özellikle de performansını düşürür. Buna da
çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar, öncesinde konuşan birçok boksör, yenilgisiz boksör yenilgiyle tanıştı. Teofimo Lopez'in kimse George Kambosos Jr.'a yenileceğini beklemiyordu. Ama George Kambosos Jr. geldi, kendi evinde Teofimo Lopez'i yendi. Nasıl performans gösterdi? Çünkü Teofimo Lopez maçını çok ciddiye alıyordu. George Kambosos Jr. çok sağlam hazırlandı ve geldi, o maç aldı. Nasıl ki Devin Haney George Kambosos Jr. maçına bakın. Devin Haney maçı çok ciddiye aldı. Çok iyi çalıştı. Ne zaman ki tarihi açıklandı hemen spor salonuna koştu. Bak geldi, kendi evinde George Kambosos Jr.'ı yendi. Kemerlerini elinden alıp gitti. Yine bunun gibi birçok boksör, Canelo Alvarez Caleb Plant maçı. Caleb Plant'ı gördünüz. Canelo Alvarez'in karşısında nasıl devleşti. Biraz daha o son roundlarda, 10. roundda biraz daha dikkati, konsantresi, iradesi yerinde olsaydı belki son 3 round daha iyi dövüşecekti. Ama Canelo Alvarez yine o güçlü yumruklarıyla Caleb Plant'ı yakalayıp knockout etmeyi bildi. Bazen şu bir gerçek, boks ringlerinde çalışan kazanır. Nasıl ki Canelo Alvarez Dimitri Pivol karşısında gösterdiği performansı gördünüz. Yani yumrukları güçsüz, yumrukları gitmiyor, tek atakta kalıyor. Bunun gibi birçok boksör yani bu şekilde maçlarda kondisyonsuz gelip o maçları kaybettiğini gördük. Özellikle de Ugas Pacquiao maçını gördünüz. Pacquiao tek atakta kalıyor, ikili üçlü atakları yok. Tek kombine vuruyor, ikisi üçü yok. Yani bu yüzden mutlaka ve mutlaka çalışmak gerekiyor. Tyson Fury eğer ki Usyk'in karşısına çok sağlam bir antrenmanla, çok sağlam bir stratejiyle gelmezse Usyk karşısında çok zor anlar yaşayabilir Tyson Fury. Alexander Usyk hiçbir boksöre benzemez. Deontay Wilder'a beklenmez. Karşısında durmayacak. Hareketli bir boksör. Refleksleri çok güçlü. Belleri çok oynuyor. Kolay kolay yumruk almıyor. Ve iyi de bir boks IQ'suna sahip. Ring içerisinde özellikle de rakipleri Alexander Usyk'i psikolojikmen etkileyemiyor. Çünkü Alexander Usyk duruşunu bozmuyor. Ve ring içerisinde özellikle de düşünün ki Anthony Joshua ile 9. roundda domine olduğu roundu bir 10. roundda rakibini domine ediyor. Bu şekilde bir boksörü düşünün. Kolay kolay vazgeçmiyor ve pes etmiyor. Tabii ki Tyson Fury kötü bir boksör değil. Tyson Fury de akıllı bir boksör. Özellikle de ring içerisinde Alexander Usyk'i de psikolojik etkilemeye çalışacaktır. Onu özellikle de onun en büyük savaşı ringin içerisinde psikolojik olacaktır. Usyk'e karşı yapacağı savaş. Onu bir şekilde etkileyip yenmek isteyecektir. Çünkü karşısında teknik, hızlı, iyi bir boks IQ'suna sahip, zeki, kurnaz bir boksör var. Bu tarz boksörleri gerçekten yenmek zordur. Ama Tyson Fury de kolay bir rakip değil. Doğruyu söyleyelim. Çünkü çok iyi bir fiziği var. Fiziğini çok iyi kullanan bir isim. Özellikle de dik duruyor. Tyson Fury'ye gerçekten yumruk vurmak da çok zor. Bunun da nedeni şu. Deontay Wilder gibi bir isim. Düşünün, Tyson Fury'ye yumruk vurmakta çok zorlandı. Çünkü dik duruyor. Boyunun avantajını kullanıyor. Ve rakipleri de ister istemez Tyson Fury'ye yumruklarını yeriştirmekte zorlanıyor. Onun da en büyük avantajı zaten bu. Boksun diğer yüzünü de biliyor. Çamur yüzünü. Ve bunu da gerçekten çok iyi yapıyor Tyson Fury. Boksun diğer yüzünü dediğim yani yorulduğunda rakibine sarılıyor. Nasıl ki özellikle de sert bir yumruk aldığında ayakları çok fazla oynuyor Tyson Fury'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ring içerisinde çok sakin, ring içerisinde neyi yapacağını çok iyi bilen bir isim. Aynı Alexander Usyk ile aynı boks hemen hemen IQ'suna sahip iki isim diyebiliriz. İkisi de boks ringlerinde çok rahat. Tyson Fury ile Alexander Usyk arasında geçecek maç çok kolay bir maç olmayacak. İkisi için de zor olacak. Hani şunu diyemeyiz. Usyk kesin işte Tyson Fury'yi yener. Bunu da diyemeyiz. Çünkü Tyson Fury de kolay bir rakip değil. Hani çamura yatan ve kolay kolay yumruk almayan, bellerini çok iyi kullanan, işte vücut fendi, ayak fendi yapan bir isim. Hani zaten dünyadaki şu anda boks fanlarına baktığınız zaman yapılan anketlerin
hiçbirinde Usyk'e kimse şans vermiyor. Ama ben her zaman Usyk'e şans veriyorum. Çünkü Usyk'e ben bu maçta belki mesela diğerleri şöyle görüyor. Yapılan anketlerde %85, %90 Tyson Fury diyorlar. %25, %20 Alexander Usyk diyorlar. Ama ben bu maçta %50, %50 diyorum. Bu maçta neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Yani Usyk de kolay bir rakip değil. Bunu da herkes maçta görecek. Kolay kolay pes edecek bir isim değil. 4 round değil. Tyson Fury Usyk'i keşke 12 round içerisinde yense yani önemli olan 4 round içerisinde ezmesin. Ama 12 round içerisinde yensin ve gerçekten gerçek bir kral olduğunu Usyk'i de yenerse göstermiş olacak. Ama şu bir gerçek, Tyson Fury'nin en büyük sınavı bu maç. Bu maçı geçerse gerçekten Tyson Fury'nin şunu diyeceğiz. Boksu gerçekten kaliteliymiş. Hani biz Usyk'i zorlar yenebilir diyorduk. Ama bak Tyson Fury Usyk'i bile yendi diyeceğiz. Arkadaşlar bu maç doğrusunu söylemek gerekirse dünyadaki boks fanlarının en çok yoğun olarak izleyeceği maçlardan bir tanesi. Bu maç tarihe geçecek. Çünkü ikisi de yenilgisiz. İkisi de hırçın dövüşüyor. İkisinin de birbirinden farklı özellikleri var. Tyson Fury çok fazla konuşuyor. Tyson Fury çok fazla açıklama yapıyor. Ama Alexander Usyk kısa ve öz, çok fazla konuşmayı sevmiyor. Ama onun en büyük özelliği ringin içerisinde çok iyi konuşuyor. Ben de gerçekten Tyson Fury gibi boksörleri de seviyorum. Alexander Usyk gibi boksörleri de seviyorum. Yani bu şekilde boksörler hep olsun. Biz de bu maçla ilgili tabii ben de birçok yorum yapıyorum. Analiz yapıyorum. Benim analizlerime bazen katılan arkadaşlar olur. Katılmayan arkadaşlar olur. Bazen günümde olurum. Boksörlerle ilgili çok iyi açıklama yaparım. Çok iyi anlatırım. Formunda olurum. Yani tam bir o an boks kafasındadırım. Ama bazen de şu olur. Kafam başka yerlerdedir. Boksörlerle ilgili analiz yaparım. Kaçırdığım yerler olur. Eksiklerim olur. Bu da olur. Ama bazen de tam anlamıyla kendimi o anki analize verdiğim zaman emin olun o boksörü çok çok iyi okurum. Çünkü benim hayatta en iyi yaptığım iş boks. Benim uzmanlık alanım bu. Başka hiçbir şeyi yapamam ben. Tamam yetenekliyim yaparım ama yine ne diyorum? Benim hayatımda 8 yaşımdan bu yaşıma kadar 37 yaşındayım. Boks hep oldu ve bundan sonra da her zaman olacak. Boksun içerisinde bir şekilde olacağız arkadaşlar. Tabii benim analizlerimden bazı arkadaşların yorumları oluyor. Tabii benim için o yorumlar da önemli. Mesela bazı arkadaşlar benim yaptığım yorumların altına açıklamalar yapıyor. İşte onların da görüşleri oluyor. Gerçekten onlara saygım çok sonsuz. Hatta ben onları teker teker okuyorum ve bakıyorum acaba ben bir yerde yanlış bir şey mi söylüyorum veya eksik mi? Bazıları benimle aynı görüşte oluyor, bazıları farklı oluyor. Yani çoğunluk benimle aynı görüşte olunca şunu diyorum yani tamam ben de doğruyu söylüyorum ama bakıyorum bazen tam tersi oluyor. Diyorum ya mesela Tyson Fury ile Alexander Usyk %50 %50 ama dünyadaki boks anketleri diyor ki %85 %90'a %20 diyor. Yani bu da şöyle bir şey geliyor yani ya ben boksu bilmiyorum ya ben boksörleri tanımıyorum ya da gerçekten hani onlarda bir sıkıntı var gibi geliyor ama ben boksun içerisinden gelen birisi olarak ring içerisinde tecrübeli bir isim olarak yaptığım mesleğin hakkını vermek zorundayım. Doğru neyse onu söylemek zorundayım. Ben bu maça kim ne derse desin %50 %50 diyorum. Kimin bu maçı kazanacağı hiç belli olmaz. İkisi de birbirinden kaliteli, yetenekli. İkisinin de farklı özellikleri var. Birisinin fizik üstünlüğü, işte hızı, ringde rakibini etkileme, diğeri boks IQ'su çok fazla. Nereden nasıl yumruk vuracağı belli olmayan Usyk. Yani bir bakıyorsun öyle bir yumruk çıkar diyor ki yani buraya atak yapıyor. Pat buradan yumruk vuruyor. Buraya çekiyor. Bir daha çekiyor. Pat yumruk vuruyor. Rakibin nereden geldiğini anlamıyor. O kadar hızlı atıyor. Yani zaman zaman bu yumrukları da ister istemez Tyson Fury'ye vuracak. Tyson Fury de aynı şekilde ona vuracak ani ataklarla. Ama dediğim gibi savunması iyi olan bir Usyk var. Her yumruğu bir Deontay Wilder gibi ve diğer boksörler gibi kolay kolay
almayacaktır. Zaten Tyson Fury Alexander Usyk'le karşılaştığı zaman istediği yumruğu vuramayınca o da zaten ister istemez bir boksu bocalayacaktır. O da ister istemez bir her attığını vuramıyor. Mesela diğer boksörler ne yapıyor? Attığını vuruyor, yiyor boksörler. Ama bunda da biraz zorlanacağını düşünüyorum. Bakalım, hep birlikte izleyip göreceğiz. Tabi burada farklı görüşte olan arkadaşlar olacak, Tyson Fury fanları. Yani yorum yapın arkadaşlar ama saygınızı yitirmeyin. Hani Tyson Fury Usyk'i ezecek deyin. Sana kesinlikle katılmıyorum. İşte Tyson Fury yenecek. Her türlü yorum yapın ama argolu olmasın. Yani her türlü yoruma burada biz açız. Belki çoğunuz diyeceksiniz, seninle aynı fikirdeyiz hocam. Yani sana katılıyoruz, bu maç ikisi için %50 diyeceksiniz. Veya dünyadaki boks fanlarının anketine şunu söyleyeceksiniz. Dedikleri doğru. Tyson Fury %90 bu maçı alır. Usyk'e de %20 veriyor diyenler de olabilir. Yapacak bir şey yok ama benim düşüncem %50 her zaman da böyle olacak. Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. İzleyip göreceğiz. Özellikle benim için Tyson Fury'nin en büyük testi bu testtir. Diğerleri değil, bu test. Bu testi geçerse Tyson Fury benim gözümde şunu diyeceğim, ya gerçekten bu adam yenilgisizliği hak ediyor. Gerçekten boks ringlerinde iyiymiş diyeceğim ama bu maçı geçemezse benim düşüncelerim çok farklı olacak. Çünkü izlediğim birkaç maçı var ve o maçları da zoruna aldı. Yani o maçlar berabere kaldığı maçlar oldu, şu bu oldu. Yani o yüzden bakalım bu maçta neler yapacak Tyson Fury, izleyip göreceğiz. İnşallah kim hak ediyorsa onun olsun bu maç. Kim daha iyiyse onun olsun. Yani benim diyeceğim şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.